In hope of a better tomorrow, we cede control of the banks to the office of the Chancellor of the Galactic Republic. It is with great humility that I take on this immense responsibility. Rest assured, when the Clone Wars end, I shall reinstate the banks as we once knew them. But during these treacherous times, we cannot in good conscience allow our money to fall under the manipulations of a madman like Count Dooku or separatist control again. May there be prosperity and stability in all our Republic lands. May our people be free and safe. Long live the banks! Galaktik Cumhuriyet binlerce yıl boyunca barışın ve demokrasinin sembolüydü. Ancak klon savaşlarının ilk silahı ateşlendiğinde bu devasa sistemin çok kritik bir zayıf noktası olduğu ortaya çıktı. Kasa tamamen boştu. Kamino'daki milyonlarca klon askerinin üretimi, devasa Venator sınıfı kruvazörlerin inşası ve galaksi çapındaki bitmek bilmeyen lojistik operasyonlar, Cumhuriyet ekonomisi üzerinde tarihin en büyük finansman yükünü yaratmıştı. Çünkü galaktik çapta bir savaş makinesini operasyonel tutmanın tek yolu perde arkasında tahsis edilen o devasa kredi limitlerinin durmaksızın onaylanmasından geçiyordu. Cumhuriyet ve ayrılıkçılar birbirlerini yok ederken asıl büyük oyunu kuranlar cephede değil, Scipio gezegenindeki devasa veri merkezlerinde ve kasa dairelerindeydi. Her iki tarafında askeri harcamalarını finanse eden, trilyonlarca galaktik kredilik devasa bir risk izleme operasyonunu tek başına yürüten ve savaşın uzamasından en çok kar sağlayan o gölge güç. Galaksiler arası bankacılık klanı. Peki Moon ırkının yönettiği bu elit kurum her iki tarafı da fonlarken bu kadar büyük bir batık kredi riskini nasıl göze aldı? Ve Şansölye Palpatine binlerce yıllık bağımsız bir merkez bankasını tek bir hamleyle nasıl imparatorluğun kasasına dönüştürdü? Jedi Konseyi arşivlerine hoş geldiniz. Hazırsanız kahramanlık destanlarını bir kenara bırakalım ve klon savaşlarının o ağır faturasını masaya yatıralım. Eski Cumhuriyet'in yıkılışı ve Galaktik Cumhuriyet'in yükselişiyle birlikte galaksi ekonomisi büyük bir değişime gitti. Sistem, para birimini fiziksel bir madene dayandıran Iridium standardını terk etmişti. Bu hamle sonrası paranın istikrarını korumak ve galaktik kredi rezervlerini güvence altına almak için Cumhuriyet, çareyi devasa kurumlarla ortaklık kurmakta buldu. Bu kurumların tartışmasız en güçlüsü Scipio gezegenindeki ana kasadan galaksiye hükmeden Çekirdek Beşli'nin yönettiği galaksiler arası bankacılık klanıydı. Cumhuriyetin merkezinden ve sıkı denetimlerden uzaklaştıkça bu kurumun ne kadar agresif ve acımasız bir kredi politikası izlediğinin en net dış halkada görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneği Iradu gezegenidir. Lomit cevheri çıkarmak, işlemek ve nakletmek için acil fona ihtiyaç duyan Iradu yerleşimcileri başka çareleri olmadığı için bankacılık klanının yüksek faizli kredilerine boyun eğmek zorunda kaldılar. Ancak dış halkadan çekirdek dünyalara yapılan hiper uzay yolculuklarında zorluklar, eksik sinyal fenerleri ve rotadan çıkmalar yüzünden cevher sevkiyatları sürekli aksadı. Ödemeler geciktikçe faizler bindi, borçlar katlandı. Korulak'tan gelen girişimciler araya girip durumu kurtarmasaydı, Iradu gezegenine artan borçlar yüzünden kelimenin tam anlamıyla bankacılık klanının mülkiyetine geçecek ve bir borçlu uydu gezegene dönecekti. Bu acımasız kredi politikaları kısmen merkeziyetsiz olan bankacılık klanına dış halkada muazzam bir esneklik sağladı ve onları ticari savaşların tam merkezindeki en güçlü şirket haline getirdi. Ayrılıkçı krizi patlak verdiğinde ise bu devasa yapı asıl büyük oyununu oynadı. Bankacı klanının başkanı Sanhil, Kont Dooku'nun ayrılıkçı konseyine katılarak onlara tam destek sözü verdi. The banking clan will sign your treaty. Good, very good. Ancak finans dünyasında sadakatten ziyade fırsatlar konuşurdu. Bu sözleşme özel olmayan bir anlaşmaydı. Yani Sanhil bir yandan Kont Dooku'nun devasa droid ordularını finanse ederken diğer yandan Cumhuriyet'in bankalarındaki kredi rezervlerini yönetmeye devam ediyordu. Galaksi, klonlar ve droidler arasında tam ölçekli bir yıkıma sürüklenirken Çekirdek Beşli, Scipio'daki kasalarında her iki tarafında faturasını kesmeye başlamıştı bile. Klon savaşları tüm şiddetiyle devam ederken bankacılık klanı her iki taraflı da iş yapmayı sürdürerek kağıt üzerinde tarafsız bir kurum imajı çiziyordu. Ancak bilançolara biraz yakından baktığınızda bu sözde tarafsızlığın aslında ayrılıkçıları kayıran devasa bir kılıf olduğunu rahatlıkla görebilirdiniz. Savaşın maliyeti katlanarak artarken Cumhuriyet Senatosu büyük bir hata yaptı.
ve bankacılık regülasyonlarını esnetme kararı aldı. Bu deregülasyon hamlesini fırsat bilen bankacılık klanı Cumhuriyete akıl almaz derecede yüksek faiz oranlarıyla kredi dayatmaya başladı. Hatta olası bir Cumhuriyet operasyonuna karşı kendilerini garantiye almak için Sansür düzlüklerini devasa bir savunma platformu bile inşa ettiler. Fakat her kontrolsüz kredi büyümesinin ağır bir bedeli vardır. Ayrılıkçılar aldıkları bu devasa kredilerin ne ana parasını ne de faizini geri ödüyordu. İşin aslı kurumu yöneten Çekirdek Beş'te o kadar yozlaşmıştı ki ayrılıkçıların kasadan sıfır faizle para çekmesine bile göz yumuyorlardı. Cumhuriyet yüksek faizle boğuşurken ayrılıkçıların bu devasa geri ödemesiz fonlaması bankacılık klanının bilançosunda tarihin en büyük batık kredi krizini yarattı. Klon savaşlarının sonlarına yaklaşırken galaksinin en zengin kurumu resmen iflasın eşiğindeydi. İşte tam bu noktada o kusursuz plan devreye girdi. Darth Sidious bankanın kontrolünü tamamen ele geçirmek için çırağı Count Dooku aracılığıyla Çekirdek Beşli'nin ipini çekti. Senatör Padme Amidala savaş mağduru sivillere yardım fonu bulmak için Scipio'ya gittiğinde eski partneri Senatör Rush Clovis ile birlikte Çekirdek Beşli'nin mevduat hesaplarını nasıl hortumladığını ortaya çıkardı. Kanıtlar Coruscant'a ulaştığında bankanın başına Rush Clovis getirildi. Ancak Dooku'nun asıl planı Clovis'i sadece bir kukla yapmak değildi. Dooku anlaşmaları gereği devasa bir droid ordusunu Scipio'ya göndererek bankalar merkezini zorla işgal etti. Amacı Senato'ya bankalar ve paralarınızın ayrılıkçıların eline geçti paniğini yaşatmaktı. Bu yasa dışı askeri işgal, Şansölye Palpatine'in tam da beklediği kusursuz bahaneydi. Bankacılık klanının binlerce yıllık tarafsızlık kalkanı kırılmıştı. Palpatine derhal Cumhuriyet donanmasını Scipio'ya gönderdi. Gezegen devasa bir savaş alanına dönerken Cumhuriyet orduları droidleri ezip geçti ve bankaları ayrılıkçıların elinden kurtardı. Ortaya çıkan bu kaosun ve Clovis'in ölümünün ardından Palpatine videonun en başında dinlediğimiz o meşhur konuşmayı yaparak bankaların yönetimini doğrudan kendi ofisine bağladı. Şansölye bizzat kendi yarattığı bu kriz sayesinde galaksinin merkez bankasını kurtarma operasyonu bahanesiyle tek bir hamlede Cumhuriyet'in himayesine katmıştı. Kurum Cumhuriyet'in kontrolüne de geçse de bankacılık klanının ayrılıkçı kanadı Mygido'daki devasa kalelerinde savaşı fonlamaya ve direnmeye devam etti. Klon savaşlarının sonu finans dünyası için tarihin en acımasız düşmanca devralma operasyonuna sahne oldu. Şansölye Palpatine Cumhuriyeti imparatorluğa dönüştürürken çırağı Darth Vader'ı Mustafa'ya göndererek bankacılık klanı başkanı Sanhil'in de aralarında bulunduğu yönetim kurulunun kelimenin tam anlamıyla fiziken tasfiye etti. Ayrılıkçıların çöküşüyle ticaret locaları imparatorluk tarafından hızla kamulaştırıldı. Ancak bankacılık klanının bir anda fişi çekilemezdi. Çünkü sistem için kurumsal tabirle batamayacak kadar büyük bir yapıdaydılar. İmparatorluk senatosunda sandalyelerini koruyarak lobi güçlerini sürdürdüler. Hatta Kamino'daki pahalı klon ordusu yerine sıradan vatandaşların askere alınmasını destekleyerek savunma bütçesindeki devasa operasyonel maliyetleri düşürmeye çalıştılar. Çünkü onlar için savaş alanındaki başarı değil, bilançodaki gider kalemleri önemliydi. Finansın o altın kuralı galakside hiç değişmedi. Sistem ne kadar değişirse değişsin, kasayı yönetenler hep ayakta kalır. İmparatorluklar yıkılıp yeni cumhuriyet, hatta ilk düzen dönemleri geldiğinde bile klan ayaktaydı. Galaksi devasa savaşların enkazıyla boğuşurken bankacılar lüks otellerde ekonomik zirveler düzenliyor. Hatta Mygido'da infaz edilen Jedi ustası Ki-Adi-Mundi'nin o meşhur ışın kılıcı bile bilançoda el konulmuş teminat olarak gösterip el altından piyasaya sürebiliyorlardı. Peki tüm bu yaşanan devasa yıkımın ve klon savaşlarının faturasını en sonunda kim ödedi? Ne Cumhuriyet ne de ayrılıkçılar. Faturayı bankaların açtığı o kontrolsüz limitlerin, fırlayan enflasyonun ve batık kredilerin bedeli olarak galaksinin sıradan vatandaşları ödedi. En acısı da faturayı o devasa borç sarmalından kurtarmak için tüm bağımsızlıklarını tek bir diktatörün, Şansölye Palpatine'in eline seve seve teslim eden galaktik sistemler ödedi. Bankacılık klanı ise bu kanlı savaşın en büyük yatırımcısı olarak her devrin kazananı olmayı başardı. Ticaret Federasyonu ile başladığımız bu derin analizler serisinde sıradaki hedefimiz kim olmalı? Dev endüstriyel tekel teknobirlik mi? Yoksa Cumhuriyet'in bile vergi alamadığı mafya imparatorluğu hat karteli mi? Yoksa bambaşka bir fraksiyon mu? Fikirlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Eğer bu analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve Jedi Konseyi'ne abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar güç sizinle olsun.